Merhabalar, ben Sarp Onuzunoğlu. Nislab Turkey direktörüyüm. Nislab Turkey olarak her yıl hibe programlarımız aracılığıyla yüzlerce başvuru alıyoruz. Peki bu başvurularda yanlış olan ne? İnsanlar en çok hangi konularda hata yapıyor? İşte bu konuları bir şekilde ele alabilmek için bu dersi hazırladım. Dersimiz aslında 3 tane modülden oluşuyor. Birinci modülde hibe ne değil ne değildir biraz buna bakacağız. Hemen ardından hibe tiplerine bakacağız. Ve sonrasında da hibe başvurularında en sık yapılan hatalar üzerinde duracağız. Umuyorum bundan sonraki başvurularınızda bu ders işinize yarar. Hibe nedir sorusunun yanıtını aslında ne olmadığını söyleyerek rahatlıkla verebiliriz. Hibe borç değildir. Faiziyle sizden geri alınmaz. Hibe kişilerden, kurumlardan belirli bir beklentiyle onlara verilen finansal kaynaktır. Peki hibeyi kimler, niçin verir? Elinizde belirli bir proje, belirli bir eylem planı olur ve bunun karşılığında farklı ulusal ve uluslararası kurumlar size hibe verirler. Kimler size hibe verir? Elçilikler, devletler, bakanlıklar ve bunun dışında ulusal ve uluslararası bazı sivil toplum örgütleri, yani vakıflar, dernekler gibi ve yine ulus ötesi organizasyonlar hibe verenler konumundadır. Siz bu tarz kurumlardan hibe alabilmek için tabii ki farklı kimliklere sahip olmanız gerekir. Bazı programlar bireysel başvuruları kabul ederken, bazı programlar yalnızca dernek, vakıf, sendika gibi kurumların başvurularını kabul ederler. Tabii şirketlerin de başvurularını kabul eden hibe programları da vardır. Ama unutmayalım, hibe borç değildir. Tabii ki birinin size hibe vermesi o parayı unutup gideceği anlamına da gelmez. Size hibe veren kişi ona söz verdiğiniz her şeyi sonuna dek yapmanızı bekler. Yani bir program, bir proje dahilinde o para size verilir. Bu nedenle hibe programı dediğimiz şey basit bir hayır işi asla ve asla değildir. Hibe sizin verdiğiniz bir söz karşılığında size verilen bir finansal kaynak. Yani bir şekilde projelerinizi gerçekleştirmeniz için size verilen bu kaynağı sonuna kadar iyi kullanmanız ve sonrasında da iyi raporlamanız gerekir. Hibe paranın size geldiği an değil, başvurunuzdan raporlamanıza kadar geçen süreç ile ilgili bir şeydir. Hibenin ne olduğunu aşağı yukarı anladık. Peki bu hibe böyle tekil bir şey mi? Sadece bir çeşidi mi var? Hayır, hibenin birçok çeşidi var. Ben bugün 4 farklı hibe çeşidinden bahsedeceğim. Bunlar çoğunlukla hibelerin neyi karşılayıp karşılamadığı ya da ne miktarda olduklarına ilişkin kategorilendirmeler aslında. 4 kategoride hibeden bahsedeceğim. Bunların birincisi mikro hibe, ikincisi midi hibe, üçüncüsü makro hibe, dördüncüsü de core funding de denilen temel finansman diye de Türkçe'ye çevirebileceğimiz hibe biçimi. Bu 4 farklı hibe biçiminden bahsetmeden önce şunu söylemek gerekiyor. Eğer bir hibe programına başvuracaksanız orada neredeyse bütün başvurularda asgari ve azami olarak toplam ne kadar destek alabileceğiniz yazar. İşte bu kategorilendirmelerin en fazla size lazım olduğu zaman da biraz da bu zamandır. Şimdi hibelere başvurmadan önce yapılan hataları zaten konuşacağız. Ama bu kategorilendirmeleri öğrenmenizin en önemli sebebi şu. Siz eğer bu kategorilendirmeleri doğru bilmezseniz doğru programlara başvuramazsınız. İhtiyaçlarınızla hibe programının sağladığı kaynaklar arasındaki uyumluluğu test etme şansınız olmaz. Bu hibe tipleri arasında birincisi ve en küçüğü mikro hibelerdir. Aslında biz de Nislab Turkey olarak bir mikro hibe sağlayıcısıyız. Peki mikro hibe ile ne yapılır? Mikro hibelerle ilgili tabii çeşitli teoriler mevcut. Yani bazıları işte 0 ila 20 bin lira diyor. Bazıları 0 ila 5 bin euro diyor. Gerçekten bugün dünyanın her yerinde pahalılık o kadar aldı başını gitti ki ben 0 ila 5 bin euro arasındaki hibelere genellikle mikro hibe adını veriyorum. Peki mikro hibeyi size niye verirler? Siz mikro hibeyle ne yapabilirsiniz? Şimdi bu sorunun yanıtını arayalım. Birincisi 0 ila 5 bin euro arasındaki bu mikro hibeler kısa dönemli ihtiyaçları karşılamak için çoğunlukla verilir. Ya da pilot bir ürün yaratmak istiyorsanız, deneysel bir iş yapmak istiyorsanız bunun için verilir. Mikro hibe ile ne yapamazsınız sorusu aslında ne yapabileceğinizi çok iyi anlatır. Mikro hibe ile maaş ödeyemezsiniz.
Mikro hibe ile kira ödeyemezsiniz. Yani mekanınızın vesaire kirasını. Mikro hibe ile çoğu zaman ne yazık ki ekipman bile alamazsınız. Bu hem finansal olarak bunun çok büyük bir kaynak olmaması ile ilgilidir hem de kurallarla ilgilidir. Peki mikro hibe ile ne yapabilirsiniz? Güzel bir örnek vererek başlayabilirim. Mesela 10 bölümlük bir podcast programı çekebilirsiniz mikro hibe ile. Bir stüdyo kiralarsınız. Kiraladığınız stüdyo içerisinde hem programın sunucusuna bir telif verebilirsiniz. Bunun dışında varsa lojistik masrafları karşılayabilirsiniz vesaire. Ama dediğim gibi yani bordrolu bir çalışanı bir mikro hibe ile işe alamazsınız. Peki mikro hibe ile başka ne yapabilirsiniz? Temel ulaşım giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Mesela bu podcast'i illa bir stüdyoda çekmek zorunda değilsiniz. Bir yere gitmeniz gerekebilir, taksiye binmeniz gerekebilir vesaire. Bu tarz şeyler de çoğunlukla mikro hibe programlarınca karşılanır. Tabii yani bu sadece podcast için kullanılan bir şey mi? Hayır. Yani bir bölümlük bir YouTube belgeselci, mini belgesel oluşturmak için de mikro hibelerden faydalanabilirsiniz. Mikro hibe programları aslında başvuru şartlarında mikro hibe olduklarını çok güzel anlatırlar. Yani neyin parasını verdiklerini ve neyi destekleyemeyeceklerini çok iyi anlatırlar. Onun için mikro hibelere başvurmadan önce kafanızdaki fikrin bir mikro hibe fikri mi yoksa daha büyük hibe programlarına uygun bir fikir mi olduğunu biraz tartmanız gerekir. Yani öyle rastgele herhangi bir programa 150 bin, 200 bin euroluk bütçelerle başvuruyorsanız ve bu biraz da mikro hibe olarak konumlandırılmış bir programsa aslında hibe veren karşısında gayri profesyonel, amatör bir kişi olarak algılanma riskiniz doğar. O nedenle bu kategorilendirmeleri bilmek önemli. O nedenle mikro hibe başvurusu yapacaksanız mikro hibeye uygun bir proje fikriniz olması çok çok mühim. Mikro hibeleri anladığımızı varsayıyorum. Şimdi sıra midi hibelerde. Peki nedir midi hibe? Midi hibe genellikle 5.000 ila 50.000 euro arasında miktarlarda olan, yine çoğunlukla bordrolu çalışanlarınızı karşılamayan, küçük bazı istisnaları olmakla birlikte ve belirli bir zaman dilimine, daha geniş bir zaman dilimine mikro hibeye göre yayılan projeleri destekleyen bir hibe türüdür. Bu hibelerde de ofis kirası, vergileriniz vesaire gibi şeyler karşılanmaz. Ama midi hibeler mesela yurt dışında yürüteceğiniz bir alan araştırması olabilir. Veya mesela bir medya projesi için konuşacak olursak gurbetçi bir ailenin yaşam öyküsünü çekeceksinizdir. Almanya'ya seyahat etmeniz gerekiyordur. Seyahatiniz, sonraki kurgu aşamaları vesaire gibi şeyler, bunların telifleri ya da sürecin lojistik masrafları gibi şeyleri karşılayan hibelerdir. Midi hibe programlarının şöyle bir güzelliği vardır aslında. Yani küçük paraları büyük işler yapmak zorunda kalmazsınız. Aksine yeterli olabilecek, kreatif bir iş çıkarmanız için gerekli olabilecek bütün kaynaklara hızla ulaşabileceğiniz bir hibe türüdür bu. O nedenle de aslında midi hibe programları var olan bir operasyon içerisinde hayal ettiğiniz, hayata geçirmek istediğiniz ama normalin yani küçük hibelerin biraz üstünde maddi kaynağa ihtiyaç duyduğunuz, belki ileride iş modelinizin parçası olabilecek işler için iyi bir deneme alanı da yaratır aslında. O nedenle midi hibe programları her ne kadar uzun vadeli istihdam yaratmasa da, ofisin kirasını ödemese de sevilen türde programlardır. Midi hibe programlarına başvururken dediğim gibi yani böyle kira gibi çok temel masrafları her ne kadar karşılamıyor olsalar da şu bir gerçek ki mesela ekipman alabildiğiniz programlardır bunlar. Çünkü çok uzun vadeye yayıldığından biliyorsunuz ekipman kiralarının ne kadar yüksek olduğu ortada. O ekipmanı almak daha uygun gelebildiği için bu programlarda çoğunlukla ekipman almanıza da izin verilir. Peki yani tabii midi hibe programının tek amacı ekipman değil. Hani geniş bir alan araştırması yapabilirsiniz, çekimler yapabilirsiniz. Bir mesela araştırmacı gazetecilik faaliyeti yürütüyorsanız ve 20 tane röportaj yapmanız gerekiyorsa ve farklı şehirlere gitmeniz gerekiyorsa otobüs ve uçak biletlerinizi, tren biletlerinizi karşılatabilirsiniz. Kalacağınız otellerin ücretlerini karşılatabilirsiniz. Yani midi hibe programları aslına bakarsanız özellikle gazeteciler için çok ideal programlardır. Ama hangi gazeteciler için? Yani şimdi burada önemli bir soru var. Midi hibe programları çoğunlukla kurumsal başvuran isterler. Yani bireysel başvurudan ziyade kurumsal başvuruyu açıklardır. Bu da aslında Türkiye'nin her yerine yayılmış geniş freelancer nüfusumuzu pek de mutlu etmiyor. Yani serbest gazeteci için en uygun programlar midi hibe programları olmuyor.
Buralarda İşte şahıs şirketleri, anonim şirketler, limited şirketlerin başvurabildiği MİDI hibe programları var. Ama çoğunlukla dernekler, vakıflar, sendikalar gibi kurumlar MİDI hibe programlarına başvurabilir durumdalar. Özellikle elçilikler tarafından açılanları göz önünde bulundurursak. Hiç mi dezavantajı yok peki bu MİDI hibe programlarının? Aslında elbette var. Türkiye'deki her program aslında şu probleme yanıt bulmaya çalışıyor. Özellikle gazeteciler ilişkin çok büyük bir prekarya problemi var gazetecilik alanında. Ne demek bu? Güvencesiz çalışan, sürekli çalışma imkanı olmayan, birçoğu bordrolu çalışan olmayan, sigortası yatmayan, emekliye yönelik bu bağlamda bir yatırımı olamamış insanlarla kurulu bir medya düzenimiz var. Ve bu düzenin içerisinde ne yazık ki MİDI hibe programları bordrolu çalışan haline sizi getiremediklerinden bir şekilde uzun vadede bu prekarya durumunu, bu güvencesizlik durumunu ne yazık ki besliyorlar. Tabii bunu beslemeleri bir yandan kötüyken öte yandan da kısa vadede sağladıkları ödemelerde gazetecilerin hayatlarında küçük rahatlamalar yaratıyor diyebiliriz. MİDI hibe programlarını bitirmeden önce MİDI hibe programları ile ilgili bir başka bilgi daha vermek gerekiyor belki de. Bu programlar tamam belki kurumunuz için kurtarıcı olmayabilir ama referans işler oluşturma ya da benzer bir işi daha büyük bir programa sunmadan önce kuvvetli bir örnek oluşturma konusunda sizin için büyük fırsat sağlıyor. Bir başka gerekçe de şu olabilir. Yani bazı kurumların bir sonra bahsedeceğim çekirdek fonlamaları, temel fonlamaları oluyor ama başka bir şey yapmak istiyorlar. Geleceğe dönük bir şey yapmak istiyorlar. Mesela biz Newslab Turkey olarak VR'la, AR'la ilgili bir şey yapmak istediğimizde bu programlar, bu tarz MİDI hibe programları bizim için çok cazip olabilir. Ya da yapay zeka ile ilgili bir haber kurumu özel bir birim açmak istediğinde vesaire ya da özel bir deney yapmak istediğinde birim yine muhtemelen payroll yani bordro gerektirdiğinden kapsam dışı olacaktır ama çok yardımcı olabiliyor. Özetle MİDI hibe programları yaratıcı ihtiyaçlarınız için kurumsal da bir yapınız varsa aradığınız şey olabilir. Gelelim makro hibeleri. Mikro ve MİDI hibelerden daha büyük olan ama temel finansmana göre dezavantajları olan bu kategoride hangi başvurular değerlendiriliyor? Nasıl bir finansal kaynaktan bahsediyoruz? Makro hibeler genellikle 50 bin euro ve üstü. Ya bu arada 700 bin euro, 1 milyon euro bile olabiliyor. Bu tarz hibelerdir. En büyük hibe miktarları makro hibelerde karşılaşılan türdedir çoğu zaman. Peki bunu bir sonra ele alacağımız kategoriden ayıran nedir? Hemen söyleyeyim. Temel masrafların karşılanması burada çoğunlukla söz konusu değildir. Yani elektriği, suyu, gazı çoğu makro hibe ödemez. Ofis masraflarınızı, printer masraflarınızı vesaire nadiren öderler. Ve sizi oluşturmak, kurmak için değil, çoğunlukla var olan bir kurumun bir operasyonunu düzenli, uzun süreli desteklemek için kurulurlar. Ama makro hibelerle ilgili güzel bir haberim var. Ne dedik mikro ve MİDI hibelerde? Çoğunlukla bordrolu bir çalışanı işe almanıza izin vermezler. Makro hibelerde bordrolu bir çalışanı, yani tam zamanlı, yarı zamanlı bir çalışanı rahatlıkla işe alabilirsiniz. Ve burada şöyle güzel bir başka haber daha var. Bu böyle 1 aylık, 2 aylık kısa süreli değil. Bazen 1 yıl, bazen 2 yıl, bazen 3 yıla kadar süren makro hibeli projelerden bahsedebiliyoruz. Peki makro hibeli projelere nasıl örnekler verebilirim? Şöyle örnekler verebilirim. Mesela Türkiye'deki büyük bağımsız basın kuruluşlarından birisinizdir ve İngilizce bir operasyon kurmak istiyorsunuzdur. Bunun için 3 İngilizce editör almanız gerekiyordur. Ne bileyim mesela o ekibin IT ihtiyaçlarıyla ve web sitesinin dijital performanslarıyla ilgilenecek birine ihtiyacınız vardır. Bu ekibin tamamını işe almak aslında makro hibeler için güzel bir yöntem olabilir. Yahut artık kendini eskimiş hisseden bir kurumsunuzdur. TikTok'a, Instagram Reels'a ya da benzeri işte Twitch ve benzeri platformlara girmek istiyorsunuzdur ve bunun için genç yeni bir ekip işe almanız lazımdır. Çok iyi bir kurumsal yapınız olsa bile yeni insanları işe alacak ve böyle bir işe kalkışacak kadar büyük bir finansal kaynağınız yoktur. Bu da bir makro hibe konusu olabilir. Ama bakın bu başvuruların hepsinde ortak bir yan var. Halihazırda var olan bir kurum. Halihazırda muhtemelen ofis kirasını vesaire rahatlıkla ödeyebilen bir kurum. Ancak bu tarz kurumlar makro hibeye daha uygun olabilirler. Makro hibelerle ilgili en büyük aslında en önemli şey aslında şudur.
raporlama. İyi bir makro hibe raporlayıcısı olmak zaman alır. Ben her zaman hibe başvurusunda bulunacağız hocam diyenlere şunu söylüyorum. Önce mikro hibe yönetin, ondan sonra midi bir hibe yönetmeye çalışın. Makro ve temel finansman gibi zor hibeler ancak ve ancak yüksek miktarda tecrübeyle yönetilebilir. Çünkü büyük paralar özellikle Türkiye'deki gibi gazetecilik eğitiminin içerisinde işletme yönetimi ya da finansal yönetim konusunda hiçbir dersi olmayan bölümlerden mezun olan ya da hayatı boyunca sadece editoryal işlerle uğraşmış kişiler için büyük sorumluluk demektir ve büyük sorumluluklarla hata yapma ihtimali fazladır. O nedenle yani yüzmeyi öğrenir gibi yavaş yavaş 2 kolluk, 1 kolluk ondan sonra kendi kendinize rahatlıkla yüzebileceğiniz şekilde ya da bisiklet kullanmayı öğrenir gibi biraz bu hibeler arasında geçiş yapabilirsiniz. Makro hibeler herkes için değildir ama aynı zamanda tabii ki başvurma potansiyeline sahip herkes makro hibelere başvurabilir. Burada tabii sivil toplum örgütleri, dernekler, yani işte vakıflar, sendikalar, cemiyetler biraz avantajlı. Çünkü Türkiye'deki makro hibe programlarının çoğu bunların başvurularını kabul ediyor. Nadiren birkaç programında şirket veya bireylerin de başvurularını kabul ettiğini söyleyebiliriz. Ama bu makro hibelere başvururken de tabii dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de şu. Çok küçük çıktılar için çok büyük paralar istemek bazen bu işlerde bir garip algılanabiliyor. Makro hibeler büyük çıktılar, geniş zamana yayılan önemli çıktılar ister. Yani işte mesela ülkeler arasında bir gazeteci transfer değişim programı yapacaksınız. O kişilerin konaklama, belirli kurumlarda çalışma, işte fellowship yani burs vesaire ücretlerini de karşılayacağınız şeyler. Mesela bunların parçası bazen olabilir. Bu arada burs verme olayına da bir parantez açayım. Buna da her fonda izin vermez. Ama şu bir gerçek ki makro hibeler uzun vadeli, geniş zamana dayalı işleri yapmak için ideal bir alan sunar. O nedenle birçok gazeteci ve gazete veya gazetecilik ya da medya kuruluşu makro hibelerin de peşinde koşar. Ama tabii onlar çoğu zaman az sonra bahsedeceğim temel hibeler kadar büyük bir arzu nesnesi değildir. İnsanlar temel hibeyi, core funding'i, temel finansmanı çok daha fazla sever. Ama tabii ki orada fikirle ve başlangıç aşaması ile ilgili çok büyük farklılıklar var. Özetlemek gerekirse makro hibe herkes için değildir. Çoğunlukla tecrübe ve var olan bir kurumsal yapı gerektirir. Evet, makro hibe aracılığıyla istihdam sağlayabilirsiniz. Telif de ödeyebilirsiniz. Ve yine ekipman da alabilirsiniz. Ama netice itibariyle bazı makro hibeler ya da çoğunu işte ofisin kirasını ödemek ya da temel bazı masraflarınız gibi şeylerle pek ilgilenmezler. Hibe tipleri arasında en çok arzulananı her zaman temel ya da çekirdek hibe dediğimiz hibe türüdür. Neden? Çünkü siz olduğunuz için seven hibelerdir bunlar. Yani ne demek istiyorum? Bir kurumun kuruluş aşamasına eşlik eden, işte üstünde oturduğunuz koltuğu alan, kullanacağınız bilgisayarı alan yahut işte doğalgaz faturanızı ödeyen, muhasebeci vesaire gibi administrative yani genel işletmeyle ilişkin çalışanları işe almanızı sağlayan, çıktıları değil genel misyonunuza aslında yatırım yapan, tabii ki proje çıktıları da bekleyen yatırım tipi aslında çekirdek ya da işte temel finansman dediğimiz finansman türüdür. Tabii bu temel finansman çok arzulanıyor olmasına rağmen biraz da yanlış anlaşılan bir türdür. Çünkü temel finansman öyle ya da böyle ciddi, farklı, tekil yani başkalarında kolay kolay bulunmayan bir misyon gerektirir. Paranın büyük olmasından ziyade karşılanan kalemlerin farklılığı temel finansmanın en önemli parçasıdır. Çünkü temel finansman programlarına göre çok daha büyük kaynaklar sağlayan çok sayıda makro hibe ile karşılaşabilirsiniz. Ama temel finansmanın karşıladığı şey sizin varoluş masraflarınızdır. Ve Türkiye'nin medyasının içinde bulunduğu bu durumda doğal olarak herkes varoluş masraflarının karşılanmasını ister. Yani güvencesizlik rejimine karşı temel finansman önemli bir çare olarak görünür. Tabii ki de her gazetenin varoluşu, her medya girişiminin varoluşu özünde değerlidir. Hepimiz kendimizi değerli görürüz. Ama bir de yatırımcı gözünden bakın ya da hibeyi veren kurum gözünden bakın. Ne eksikse o alana yatırım yapar genellikle bu temel finansman projeleri ve uzun vadeye yayılırlar. Yani 3 yıl, 4 yıl hatta bazı örneklerde 10 yıl, 20 yıl süren temel finansman desteklerinden bahsetmek mümkündür. Tabii bu biraz
unique, yani çok da karşılaşılmayan bir durumdur. O nedenle de temel finansman alanlar şanslılar olarak görülür sektör içinde. Ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani kendi ofis masraflarınızı ödüyorsanız, sabit çalışanlarınızın masraflarını karşılıyorsanız, yani temel finansman sizin için öncelik değildir. Hatta çok daha büyük destekler alabileceğiniz, işte AB gibi kurumlardan alabileceğiniz makro finansmanlar, makro hibeler her daim orada sizin için bekliyor olabilir. Yani temel finansmanı makro finansman karşısında yüceltmeye ya da makro finansmanı temel finansman karşısında yüceltmeye çok bir gerek yok. Yani hibeler arası eğer bir hiyerarşi kuruyorsak, bahsettiğim 3. ve 4. kategoriler arasında birbirlerine bir üstünlük kurmaktan ziyade ihtiyacınızın ne olduğuna bakmanız lazım. Yani temel finansman alan winner'dır. Makro finansman alanlar işte şanslılar, güzel para alıyorlar ama temel finansman kadar rahat değil gibi şeyler aslında çoğu zaman bizim işe bakışımız, bir de sektörel sürdürülebilirlik krizimizle ilgilidir. Temel finansman kapsamında kargo masraflarınızdan, işte internet faturanıza, çalışan masraflarından, serbest mali müşavirinize yıllık ödediğiniz paraya, varsa audit, denetleme masraflarınıza, her şey temel finansmana dahildir. O nedenle tabii ki birçok patron ya da sivil toplum örgütü yöneticisi temel finansmanın peşinde koşar. Özetle temel finansman tek çare olmamakla birlikte birçok sorun için çaredir. Hibe nedir, ne değildir öğrendik. Hibe çeşitleri hakkında da temel bir fikrimiz olduğunu varsayıyorum. Şimdi peki sizce hibe programlarına başvurmaya hazır mıyız? Bence bir şeyin doğrusunu öğrenmenin en iyi yolu yanlışını bilmektir. Şimdi onun için bu bölümü biraz da en çok yapılan hatalar üzerine kurguladım. Şimdi şu bir gerçek ki hibe programları netice itibariyle kamuya açık bir şekilde açılan programlar. Bir başvuru metni oluyor, bir Google Form ya da işte Excel ya da Word dosyasını doldurup programa başvurmanız isteniyor. Ama birçok insanın orada atladığı çok önemli bir detay var. Ne bu detay? Programın başvuru koşulları. Bu PDF'leri çoğunlukla insanlar elbette ben bunu okurum, ondan sonra başvururum diyerek bilgisayarlarına indiriyorlar. Ama ne yazık ki çoğu insan bunları okumuyor. Hatta başvuru koşullarında ya da programla ilgili bilgi dokümanlarında açık bir şekilde yazılan şeyler ne yazık ki fon verenlere defaatle soru şeklinde yönlendiriliyor. Bu hem sizin başvuran olarak kredibilitenize, inanırlığınıza ya da bu işi yapabileceğinize dair imajınıza zarar veriyor. Hem de aynı zamanda kurumunuzun bu işler konusunda çok da tecrübeli olmadığına dair bir algı yaratıyor. Bunu istemezsiniz değil mi? O nedenle ilk yapacağınız şey bir programa başvurmadan önce hemen böyle Excel'leri, Word'leri indirip doldurmaya başlamadan önce sizin için hazırlanmış 3-4 sayfalık, 5 sayfalık, 10 sayfalık da olabilir. Para ne kadar büyükse koşullar o kadar uzundur. Bu küçük yönlendirici dokümanı okumanız. Bu yönlendirici dokümanlarda ne var peki? Kim başvurabilir? STK'lar mı başvurabilir? Şirketler mi başvurabilir? Şahıslar mı başvurabilir? Kolektifler mi? Sendikalar mı? Dernekler mi? Hangi dernekler? Basit, kendi yaptığım bir hatadan örnek vereyim. Örneğin ben henüz STK'mız 2 yıl 9 aylıkken en az 3 yıllık STK'ların başvurması gereken bir programa başvurmuştum. Ben tabii orada şöyle düşünmüştüm. Ya okuduklarında herhalde 3 yıl olur diye düşünmüştüm. Ama neticede bir hata yapmıştım. Kendi okuduğumuz başvurularda da mesela program başvuru koşullarına baktığımızda programın mesela medya programı olduğunu biz açık bir şekilde söylüyoruz gazetecilere ve medya girişimcilerine yönelik. Ama ne bileyim işte arı kovanları ile ilgili kuluçka başvurusu da aldığımız oldu. O nedenle programın başvuru koşullarını okumak ilk yapmanız gereken şey. Eğer başvuru koşullarını okur ve iyi bir şekilde anlarsanız kimse sizin sırtınızı yere getiremez. Proje başvurularına dair yapılan hatalar konusunda en fazla yapılan hatalardan biri de eksik ya da yanlış bilgi vermektir. Yani bu kurumunuzun gelir kaynakları, kurumunuzun
işletme biçimi, yani derneksinizdir, şirket yazarsınız, şirketsinizdir, dernek yazarsınız. Yahut aslında kurum için böyle bir projeye başvurma yetkiniz yoktur, başvurmuşsunuzdur. Bu tarz hatalar, bilgilendirme hataları ya da yetki hataları yine aynı şekilde sizin reddedilmenize sebep olabilir. Tabii bu yanlış bilgilendirmeyi karşı taraf siz kasten mi yaptınız yoksa hatalı olarak mı yaptınız bilemez. Resmen usulden elenmenize neden olabilir bu tarz hatalar. Yanlış ya da eksik bilgi vermek karşı tarafın manipülasyon olarak algılayabileceği bazı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Aynı zamanda unutmayın ki karşı taraftaki insan da her yıl yüzlerce başvuru okuyor ya da bu alanla ilgili ciddi bir uzmanlığı olabilir. Yani Türkiye'de 70 milyon TikTok kullanıcısı var demek gibi aslında gerçek rakamlara, gerçek istatistiklere dayanmayan bir şey söylediğinizde bu sizin itibarınızı da kötüye götürebilecek bir şeydir. O nedenle başvurularda soruna dair tespitler yaparken istatistiklere, araştırmalara referans vermek de önemlidir. Çünkü inanılabilirliğinizi arttırır. Bir başka hata ise projenizin net bir şekilde anlatılmamasıdır. Buradaki en güzel örnek, çok sık karşılaştığım insan hikayeleri anlatacağız. Neredeyse habercilikteki her hikaye insan hikayesidir. Ama o hikayeyi niye anlatacaksınız? Hangi soruna parmak basıyorsunuz? Nasıl bir yöntem benimsiyorsunuz? Hangi mecrayı kullanacaksınız? Kaç çıktı vermeyi planlıyorsunuz? Hedef kitleniz kim? Bu proje kiminle konuşuyor? Bu projenin sonunda yararlanıcı kim olacak? Gibi temel meseleleri anlatmazsanız, bu konularda net olmazsanız, basit şeyler yazarsanız, basit bir proje veya da basit bir proje başvurusu muamelesi görürsünüz. Çünkü önemli sorunları bu işe önem veren insanların çözmesi beklenir. O nedenle olabildiğince anlaşılır. Bu projeyi okuyan, projeyle ilgili fikir verme sürecinde ya şöyle olsun, böyle olmasın da diyecek kişiyi hem etkileyebilecek, aynı zamanda o kişiyi bilgilendirebilecek bir proje başvurusu yazmak durumundasınız. Bunun için açıklık, netlik gibi bazı kriterleri karşılamanız gerekiyor. Ne yapacağınızı proje başvurunuz içerisine koymazsanız ama onu çözeceğim, bunu çözeceğim diye bir proje başvurusu yaparsanız karşı taraf için ne ikna edici olursunuz ne de onların aslında size bir hibe vermek istiyorlarsa dahi hibe verebilecekleri onlara bir alan yaratırsınız. Mesela biz Newslab Turkey'de tamamlayıcı mülakatlar yapıyoruz iyi başvurularla. Herkes bunu yapmıyor. Doğrudan red alma imkanınız fazla. O nedenle açık ve net başvuru metinleri oluşturmak ve amaçlarınızı iyi belirtmek sizin önceliğiniz olmalı. Proje başvurularında önemli eksikliklerden biri de her bir proje başvurusunun aslında çoğu zaman bazı destekleyici belgeler istemesidir. Mesela bazı vakıflar şöyle bir şey isteyebilirler. Eğer dernek başvuruyorsa bu derneğin etkinlik raporu, derneğin geçmişte aldığı fonlara dair bir rapor olabilir. Yahut faaliyet belgesi, yahut derneğin bu fona başvurma, bu hibeye başvurma konusunda aldığı bir karar. Hatta tüzüğünüz imzalı bir şekilde, imza sirkünüz ve benzeri şeyler sizden talep edilebilir. Bunun dışında referanslar da önemli bir kısımdır. Yani referanslara kimi yazabiliriz? Referanslara mesela daha önceki projelerde birlikte çalıştığınız ortaklarınızı, daha önceki hibe verenlerinizin iletişim kişilerini yahut iş hayatınızın başında bir gazeteciyseniz de daha önce altında çalıştığınız kıdemli bir gazeteciyi ya da bir gazetecilik örgütünün başındaki kişiyi rahatlıkla referans gösterebilirsiniz. Ama bunları tamamen atlarsanız ve bir de no name diyebileceğiniz az tanınan tarzda bir gazeteci ya da gazetecilik örgütüyseniz şansınızı kendi kendinize azalttığınızı söyleyebilirim. Hibe programlarının çoğu size varsa sorularınızı sorabileceğiniz bazı e-mail adresleri verir. Tamam, bu telefon değil, bir WhatsApp kanalı değil, alıştığınız o büyük firmaların online satış müşteri hizmetlerine pek benzemiyor. Ama günün sonunda hattın diğer ucunda, daha doğrusu e-mailin alıcı kısmında sorularınızı yanıtlayabilecek biri sizin sorularınızı bekliyor. Eğer hüküm ve koşulları tamamen okuduysanız, yani günün sonunda sizin proje yapmak istediğiniz konuyla
başvuru yapacağınız hibe programı arasında uyum olduğuna eminseniz ve teknik bir sorunuz varsa lütfen ve lütfen, eğer orada da bir e-mail adresi bana soru sorun diye duruyorsa o soruyu sorun. Çoğu insan bu soruları sormadığı için, iletişim kurmaktan çekindiği için iyi hibeler almaktan, kendileri için çok uygun hibe programlarından destek almaktan ne yazık ki uzak kalıyor ya da bunu başaramıyor. O nedenle size verilen o iletişim adreslerinin değerini bilin. Varsa sorunuz ve sorunuzun yanıtının internette olmadığına eminseniz o soruyu sorun. Eğer hüküm ve koşulları tamamıyla okuduysanız o maili atmaktan çekinmeyin. Çünkü o maili alan kişinin görevi sizin bu konudaki tereddütlerinizi gidermek ve eğer o hibeyi gerçekten hak ediyorsanız almanız yolunda size yardım sunmak. Gelelim en sık karşılaşılan ve aslında en ölümcül olan probleme, projenin gerçekçi olmaması. Her şeyi çözemeyiz. Bir gazeteci siyasetçilerin, belediye başkanlarının vesaire çözmeleri gereken problemleri çözemez. Bilim insanlarının çözmeleri gereken problemleri çözemez. Kimse de sizden bunu beklemez. Gazetecinin ödevi gazetecilik yapmak. Medya girişimcisinin ödevi bir medya işi ortaya çıkarmaktır. Ama siz projelerinizde şöyle bir şey söyleyemezsiniz mesela. İşte Türkiye'deki göçmenlere yönelik olumsuz algıyı tamamen kıracağım. Bu neredeyse imkansızdır. Çünkü insanlar var oldukları şeyleri yalnızca medya tüketimleri üzerinden değiştirmezler. Farklı tecrübelere ihtiyaçları vardır. Bugün projelerle ilgili gerçekçilik yalnızca bunun yapılabilir, edilebilir olmasıyla ya da sosyal ya da politik mevzularla ilişkili değildir. Yani gazeteciliğin sınırlarıyla ilgili değil. Zaman da burada önemlidir. Mesela 3 aylık, 2 aylık, 1 aylık bir projeye başvurup 6 ay sürecek bir süreçle ilgili belgesel yapmak istiyorsanız tabii ki reddedilirsiniz. Çünkü çıktığı verme ihtimaliniz ortadan kalkmıştır. O nedenle mutlaka ve mutlaka bu gerçekçilik meselesine zaman perspektifinden, bütçe perspektifinden de bakın. Çünkü gerçekçi olmanız koşulları anladığınız anlamına gelir. Gerçekçi olmanız aynı zamanda bu işi yapabileceğiniz, bu alanda zaten bir tecrübeniz olduğu anlamına gelir. Hani gerçekçi ol, imkansızı iste diye bir söz var ya, bu ne yazık ki fon dünyasında geçerli değil. Biz netice itibariyle en gerçekçi, en gerçekleştirilebilir, en sunulabilir ve en raporlanabilir şeyleri desteklemeye çalışıyoruz. Eğer siz asla ve asla yerine getiremeyeceğiniz sözleri farklı programlara yaratıcı fikirlerinizle verip yerine getiremezseniz bu da zamanla büyük bir itibar problemine döner. Ki Türkiye'de zaten bir eğitim yorgunluğu diye bir şey var bazı gazetecilerde. Birçok programa katılıyorlar. Aynı fikirleri defaatle sunuyorlar ve bunlarla ne yazık ki destekler alıyorlar. Programlar birbirleri konuşmadığı için. Böyle bir problemin parçası olmanızı ve böyle bir itibar üretmenizi asla ve asla istemeyiz. Onun için gerçekçi olmanız, projelerinizin gerçekleştirilebilir olması ve aynı zamanda sizin de bu konuyla ilgili yapabileceklerinizin limitlerinin farkında olmanız bizim temel önceliğimiz. Sizinle hibe programlarına bir giriş yapmaya çalıştık. Ne öğrendik? Hibe nedir? Hibe tipleri nelerdir? Hibe programlarına başvururken en çok hangi hatalar yapılıyor? Ya da hibelere kim başvurabilir? Kim başvurmamalı? Bu soruların yanıtlarını bulabildiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki başvurunuzda mutlaka ve mutlaka bu videoda öğrendiklerinizi aklınızda bulundurun. Biz Nifslab Türkiye olarak her zaman başvurularınızı bekliyor olacağız. Ve Türkiye'nin her yanında ya da dünyanın her yanında çok sayıda medya destek kuruluşu da onları bekliyor olacak. Ama aklınızda bulundurmanız gereken şey şu: ortada bir sorun ve çözüm ve bir çözüm planı olmadan hibe başvurusu olmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.